kusura bakmayınız. Kendi kendimi tercüme ettiğim, aramızda Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Monsieur Veren, Kültür İşlerine sorumlu ateşe Christian Schnell, tabii ki sanatçı Bill Fontana ve eşi Nina Fontana, hatta oğlu ve kızı da buradalar. Onlar maile geldiler, bir bayram gibi oldu bizim için. Aynı zamanda İrkam'ın çok kıymetli iki ses mühendisi, besteci, Monsieur Thomas Kupfa ve Dionysios Papanikolaou da aramızda. So welcome to all of you once again. Ben lafı çok uzatmayacağım. Hepinize teşekkür etmenin ötesinde aldığımız çok önemli bir kurumsal destek var. O da şu, Centre Pompidou bu projeyi Fransa'da Paris'te gerçekleştirdiğinde kendi müzeler ağının dışında ilk kez bir müzede bu projenin gerçekleştirilmesi için Arter'i seçti. Niçin Arter'i seçti? Çünkü Arter buna talip oldu. Bizim için çok önemli bir proje diye düşünüyorum. Zira Bill Fontana'nın bildiğiniz gibi İO'nun Yeni Sesi diye bir sergisi zaten şu anda açık. Mart ayında açtığımız bir sergi, çoğunuzun gördünüz. O sergiyle paralel söylemi çok güçlendiren bir duruşu var bu projenin. Dolayısıyla ben bunun da aynı zamanda yapılabilmesi ve bu katın hepimizin gerek videolar, gerek Notre-Dam yeni yankısı yerleştirmesini deneyimlemeniz hem de aynı zamanda İO'nun yeni sesini deneyimlenebilmesi büyük bir manzume yaratıyor. Onun için bizim için çok güzel bir fırsattı. Ben bu bağlamda bile ayrıca teşekkür ederim. I'm basically saying that the reason we've been chosen by Centre Pompidou to be the first museum in the world to actually do the live streaming of Notre-Dam, Silent Goes Notre-Dam from Centre Pompidou, is because of the fact that we have, of course, Bill Fontana'n's work, Resounding IO, currently on display here. And although we are a young institution, we do focus very much on sound, silence, noise, and music. And I think that made us, hopefully, an attractive partner for Centre Pompidou to consider to do the live streaming here as the first museum in the world. Bunun ötesinde benim Centre Pompidou'ya müteşekkir olduğumu ifade etmem gerekir. I'm very grateful to Centre Pompidou and to Institut Français for having mediated the materialization of this project. Extremely grateful, Christian, particularly to you, and Monsieur Gauvin, to you, because I think without your soutien, it would have been impossible for us to actually do this, both financially, logistically, and artistically. And I'm also very grateful to Thomas and to Dionysios for their presence here. Hakikaten çok büyük bir emek var bu işin arkasında ve Fransa'da bu zannediyorum bu yankılanmanın başka kentlere, başka ülkelere de ulaşmasını sağlayan bir çalışma. Dünyaya çok hümanist bir söylem bence. Bill Fontana'nın kendisi benim açımdan sessizliğin büyücüsü esasen. I consider Bill Fontana''s work and himself as the magician of silence, if I may put it that way, Bill. I do ask for forgiveness if I'm putting my foot in it. O da şu, biz özellikle bu yaşadığımız hızlı dönemde pek çok şeyi duyamıyoruz ama duyduklarımızı da duymazdan geliyoruz maalesef. Dünya böyle bir halde, dünyanın içinden geçtiği bu dönem, o duyulması gereken ve sesini duyuramayan büyük kitlelerin aslında üzerine gitmemiz ve onlara odaklanmamız gerektiğine işaret ediyor. Ve bu işler, bütün izledikleriniz, gerek lisanlı gerekse Notre-Dam, bence bunu ifade ediyor. My interpretation of your work, Bill, has always been that you're not only a magician of silence, but what you are doing is you're provoking us to focus on the silent majority in the world that needs our help. And I think that is so key, especially as we're going, there are wars everywhere, there's poverty everywhere, there are natural disasters everywhere. And you are actually inviting us not only to hear the sound of silence,
But that provokes us, that's an invitation for us to listen to those crowds, which choose either to remain silent or they're forced to remain silent. Burada sessiz kalmak bir voluntar düşüyor olabilir. Biz kendimiz sessiz kalmayı tercih etmiş olabiliriz. Ama unutmayalım ki dünyada şu anda sessizliğe mahkum edilmiş çok büyük kitleler var. Kendi ülkemize dahil olmak üzere. Dolayısıyla bu eserlerin manzumesini bu şekilde yorumlayabilirseniz ben şahsen çok mutlu olurum ve kendimizi başarılı sayarım. One final word. In one conversation with Bill, with whom I now am very lucky to be able to say we have a wonderful relationship, wonderful friendship as well, which I cherish. Kendisiyle çok yakın bir dostluk oluşturduk geçen yıllar içerisinde, bu 5 yıl içerisinde. Bunun için de çok müteşekkirim kendisine. Bir ara bana şöyle dedi. What I make audible is the sound of silence. Benim duyulur hale getirdiğim sessizliğin sesi. But that is an invitation, or that is a projection for the voice of eternity. Ama bu aynı zamanda bu sessizliğin sesinin ebediyetin çınlamasına bir göndermesi olan sestir dedi. Ben bundan çok etkilendim. Bunu daha böyle başlık yapabilecek bir şekilde tercüme edebilmeyi isterdim. Onu da yaparım. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum hepinize. Keyfini çıkartırsınız. Şimdi ben Bill'i davet edeceğim. İzninizle çok fazla vaktimiz var. May I ask you to come forward, please? Well, if you want to say a few words in response to what I say, or to the press. I feel very lucky to have had the chance to create the Resounding I.O. exhibition project here, because I've made, I think, 4 research and recording visits to Istanbul, which has been really inspiring. And as the Notre-Dam idea for the Notre-Dam project started to take shape, I had wonderful conversations with Milik about this idea and my interest in the sound of silence. So I feel very privileged that I could bring the live Notre-Dame piece into this museum as the first museum outside of Paris to present the work. Öncelikli olarak İO'nun yeni sesini buraya getirirken keşif gezilerinde 4 keşif gezisi yapma şansı buldum. Ve bu benim için çok ayrıcalıklı hissettirdi. Sonrasında da Notre-Dame'da bu projeye başlangıcından itibaren kıymetli Melih Fereli ile güzel konuşmalar, fikir alışverişleri gerçekleştirme şansı bulduk. Ve şu anda çok şanslı hissediyorum sessiz yankılar Notre-Dame'ı buraya getirebilmek için. For a long time, I've had a scientific interest in recording sound in many situations, and particularly interested in the materiality of sound, how physical structures are kind of reacting internally to the sounds around them. And I did a project in a museum in London called Tate Modern, where I installed these kind of vibration sensors on the Millennium Bridge and brought those into the Tate Modern. Eşyaların ve yapıların, özellikle fiziksel yapıların dış seslere olan tepkilerini, dış seslere olan titreşimleri üzerine çok uzun süreler düşünme ve çalışma şansı buldum. Ve en son Londra'da, Tate Modern'da da Millennium Bridge'de bir proje gerçekleştirme şansım oldu. And then a few years ago, I did an exhibition at a wonderful museum in Berlin called the Gropiusbau, Martin Gropiusbau, where I installed a sound sculpture that I made in California, putting these same kind of vibration sensors that are now in Notre Dame's bells on these 3,000-year-old giant sequoia trees to hear the voices of these beautiful ancient trees, among the oldest living things on the planet, and reacting to the environments that they're in. Aynı şekilde Kaliforniya'da gerçekleştirdiğim bir projeyi de Berlin'e taşıma şansım oldu.
3000 yaşını aşmış sekoya ağaçlarına, o canlılığını içinde saklayan ağaçların dışarıya verdikleri titreşimi ve hissi aynı şekilde Notre-Dame'a bağladığım çanlar vasıtasıyla edindiğim deneyimle, inme ölçerlerle dışarı yansıtma şansı buldum ve bir ses heykeline dönüştürme şansı buldum. Bunu da Berlin'de sergiledim. In the mid-1980s, I was living in Japan and became very interested in Zen Buddhism and made several trips to Kyoto at a Buddhist temple called Nanzenji and experienced some meditation exercises that had to do with listening, where a monk would strike a bowl-shaped temple bell that is designed to have a very slow decay. And the idea of meditation is if you completely dissolve your ego and yourself so that you're completely fully present with the act of listening, you have the illusion, maybe temporarily, that the sound of the bell never stops ringing. But I kind of took this a step further. I was working with measurement technology at that time. And at Nanzenji, there are these beautiful, large hanging Buddhist temple bell that's considered a national treasure. It doesn't ring very often. And I started putting accelerometers on this bell and some other temple bells in Kyoto to make my first recordings of the fact that these bells are secretly listening and ringing all the time. And that phenomena is something that I've carried through many projects of mine. And of course, when I saw the images of Notre-Dame's fire and that the bell towers had survived the fire, I knew if anyone would let me near the bells. 1980'lerde Japonya'da uzunca bir vakit geçirme şansım oldu. Ve Kyoto'daki bir Budist tapınağında hem Budizmle hem de meditasyonla çok yakın deneyimler yaşadım. Bu deneyimlerin en önemlilerinden biri bir Budist rahibinin sizin meditasyonunuz esnasında halka şeklindeki, daire şeklindeki bir çanı çalarak çanın sesiyle sizi meditasyona eşlik etmesiydi, sizin meditasyonunuza eşlik etmesiydi. Ve bu noktada amaç sesin varlığını, bütünlüğüne sürekli takip ederek beyninizdeki düşüncelerden, içinizden geçenlerden uzaklaşmak ve sesle bir olmak üzerine kuruluydu. Bu deneyimi sonrasında Budist tapınağındaki farklı çanlara yine ivme ölçerler yerleştirerek bunu biraz daha ölçülebilir hale getirme şansım oldu. Aynı şekilde Notre-Dame yangınından sonra çan kulelerinin zarar görmemesi ve çanların aynı şekilde gizlice tınlıyor olmaları, o illüzyonun sürmesi bana bu eseri yaratma fikri verdi ve çok heyecanlandırarak katedrale erişme ayrıcalığını da sağlamış oldum konuşalım. So the last thing I wanted to say is when I first had the idea of doing this project with Notre-Dame in probably the summer and autumn of 2019, I never dreamed or imagined that anybody was going to let me near those bells or have access to them. And it took a couple of years of playing a game of it felt like a kind of chess game remotely with Zoom and emails and phone calls and kind of working through a network of people I had in Paris. The most important institution to react positively to this was IRCAM. 2019 yılında bu projeyi ilk tasarladığımda açıkçası beni çanların yakınına yaklaştıracaklarını çok zannetmiyordum. Ancak birkaç sene boyunca süren konuşmalar, Paris'teki kişilerle olan ağlarımı kullanmam ve Zoom konuşmaları, telefon görüşmeleri ve farklı toplantılar sonucunda bu projeyi gerçekleştirebilir hale geldi. And also of course the media curator at Central Pompidou, Marcello Lissa. But so I received an invitation in July of 2021 to make my first visit to Paris to really discuss the project with the administrative authority called the Establishment Public that's rebuilding Notre-Dame. And they gave me my first visit to the Notre-Dame worksite. And this began a process of negotiations and test recordings and studies. And by October of last year,
I was offered a cultural partnership agreement to be able to actually install these sensor networks on all 10 of Notre-Dame's bells that are constantly transmitting the live sound. So the Notre-Dame's bells not running into earcom that then maintains this network that can send this project anywhere in the world. Bu doğrultuda İRKAM'a ve Centre Pompidou'daki küratörüm Marcella Lista'ya özellikle teşekkür etmek isterim. Onlar sayesinde 2021 yılının Temmuz ayında ilk ziyaretini gerçekleştirdim ve sonrasında 2021'in sonlarına doğru bu projeyi hayata geçirme şansımız oldu. Çanlara ivme ölçerler yerleştirildi ve çok yaygın kullanılmayan, buraya özel tasarlanmış bir sistem ile dünyanın herhangi bir yerine bu çanların sessiz titreşimlerini iletebilecek bir sistemi şu an kurmuş durumdayız. So Arter is the first museum outside Paris to exhibit this work, and I hope it's not the last museum. I hope that there will be many more in the coming few years that this network will exist. Arter, Paris dışında bu eserin yerleştirildiği ilk müze. Ancak umuyorum ki tek müze olmayacak. Bu dünyaya dolaşan sistem farklı müzelerde, farklı kültür kurumlarında da yer alma şansı bulacak. So I'd like to invite you to listen to the live. No, not yet. Not yet. Not yet. Not yet. Okay, I'm sorry. They're all very eager to, of course, hear the live streaming of the bells. I am as well. So, I want to increase the tension of it. So I'm going to start doing a striptease. So increase the tension. Can I talk a whole different story? Yes. Okay. Yes. So I was working with the French consulate in Los Angeles. They had a series of events that traveled the U.S. called the Night of Ideas. It was organized by Villa Albertine in New York. And in the front, the official residence, French residence of the ambassador in Los Angeles is in Beverly Hills, in this beautiful mansion. And I installed the Notre-Dame piece into a guest house that was in this garden of this mansion. And so the live sounds of Notre-Dame were in this guest house. But in the garden in front of the guest house, there was a French woman who was an environmental activist who also happened to be a pole dancer. And so in my presentation in Beverly Hills, I had Notre-Dame in a guest house in front of which was this beautiful French woman doing pole dancing. Which I thought was funny because Notre-Dame in French means Our Lady. Ouch. Los Angeles'taki Fransız kültür temsilciliği vasıtasıyla Fikir Geceleri adı verilen bir seriye katılmıştım ve Beverly Hills'te bir rezidans programındaydım. Kaldığım evde Notre-Dame'ın sesleriyle çalışırken komşum olan bir çevre aktivisti hanımefendiyle aynı avluyu paylaşıyorduk ve kendisi bunun yanında bir pole dansçısıydı. Dolayısıyla Notre-Dame'ın seslerini dinlerken aynı zamanda farklı bir koreografiyi de izleme şansı buldum. Hatta şöyle bir ekleme yapayım. Aslında orada bir kutlama yapılıyor Fransız Kültür tarafından. O kutlama sırasında resmi davette o aktivist yine devreye giriyor ve bu eseri tam yayınlamaya başladıkları sırada da pole dancing'ini yapmaya başlıyor. Şimdi Notre-Dame esasında Meryem Ana'ya rücu ediyor biliyorsunuz. Our Lady derken Meryem Ana'ya rücu ediyor. Dolayısıyla ciddi bir tansiyon var arada aslında. Evet, ben onun için zaten böyle sululuk yapıp ben şimdi striptease yapacağım, tansiyonu artıralım diye söylemek cesaretini hissettim. Çünkü hikayeyi biliyordum. Burada biraz mizansen yaptık, o bunu anlattı dolayısıyla. Anyway, so what's going to happen now is we're going to take questions from the floor. And then we will invite everyone to go out. I'll make that announcement and then we'll see. Dolayısıyla sorularınız varsa gerek bile gerekse bana onları alın.
Thank you.